Hedefim o mu? Yoksa önce onu koruyan tanka atayım, onu bir imha edeyim veya çalışamaz hale getireyim. Daha sonra bu zaten elimde. Şimdi atıcımız buna karar veriyor. Burada da daha önceden yerleştirilmiş bir bombanın patlatıldığı anı görüyoruz. Devam edelim. Biraz önce farklı açılardan izlediği, farklı binalardan izlediği askerlerin içine girdiğini görünce patlattı. Bölgede uzun süre kalan askerlerde bir bıkkınlık mutlaka olacaktır. Burada özel olarak değinmek istiyorum. Merak ediyorum çünkü. Bu mühimmat nedir? Ne amaçla kullanılır? Burada görünen arkada bir bina var. Binanın alt tarafından doğru gördüğümüze göre yer altından bölgeye doğru daha önceden hazırlanmış bir tünel olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi göreceğiz açığa çıkınca. Tamam mı? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun bir zamandan sonra bir araya geldik. Evet, biraz ara açıldı ama şu anda bir değerlendirme yapabilecek duruma geldik. Evet. Yani süreç uzadıkça gördüklerimiz değişmeye başladı. Özellikle Gazze özelinde de kış aylarında ve yılbaşı zamanında gördüğümüz şekiller değişmeye başladı. Harekatın şekli değişmeye başladı. Hamas'ın karşı koyma şekli değişmeye başladı. Şimdi bunlardan bahsedelim. Cephe ısınmaya başladığı için ben Hamas'ın yayınladığı videolardan bir kesit yaptırdım. Evet. Ve onları izlemek için bir araya geldik. Hemen başlayalım hocam. Burada direkt girişte şunu söyleyebiliriz. İlk zamanlarda boş alanlardan yerleşim yerlerine doğru hareket eden İsrail zırhlı araçlarının tankları görüyorduk ve bunlara yapılan atışları görüyorduk. Genelde işte sokaklarda ilerlemeye çalışan, yer tutmaya çalışan bir İsrail ordusu vardı ve buna karşı direnen bir Hamas durumu vardı. Ama artık gördüğümüz bölgeden gelen görüntülerde iç içe girdiklerini görüyoruz. Bunu baştaki videolarda, önceki videolarda anlatmıştım. İsrail tarafı hava desteğinden ve ateş destek vasıtalarının yani topçu, havan desteğinden yoksun kalmaya başlayacak. İç içe girdiği için dost ateşi. Son birkaç gün içerisinde de bunu görmeye başladık. Kendi tanklarının, kendi birliklerini vurduğu hadiseler yaşanmaya başladı. Bunu daha evvelden anlatmıştım. Meskun Mahal'in doğası gereği iki kuvvet birbirinin içine yaklaştıkça, boğaz boğaza diyebileceğimiz harp başladıkça bu tip durumlarla karşılaşılması normal. Bakın daha net zırhlı araç görüntüleri, daha net vurulan birlikleri görmeye başladık. Hemen başlayalım hocam. Hı-hı. Görüntüdeki Merkava tankı zannet değil mi? Merkava. Bakın birkaç açıdan çekilmiş, birkaç farklı yerden çekilmiş görüntülerle başlıyor artık Hamas'ın yayınladığı görüntüler. Bunun sebebi de farklı noktalardan takipteler. Koordineli şekilde birbirleriyle haberleşerek farklı noktalardan artık takip ediyorlar. Bakın bir başka binadan çekilmişti. Şu anda karşıdaki binadan çekildi. Ve yine önceki yayınlarımızda bahsettiğim şekilde ilk zamanlar nasıldı? Hareket halindeki bir konvoy beklenen yere geldiğinde pusu ve atış başlıyordu. Burada da artık bunu piyade birlikleri üzerinde yani Erat'ın üzerinde görmeye başladık. Neden? Daha önceden yerleştirilmiş patlayıcılar binaların içerisinde, işte yıkıntıların arasında ve tünellerde var. Şimdi artık bunların temizlenmesi gerekeceği için İsrail tarafından artık içine girecekler. İçine girdikçe de artık tuzağa sadece zırhlı araçlar, pusunun içerisine sadece zırhlı araçlar ve şeyler değil, artık piyadeler de girmeye başladı, askerler de girmeye başladı. Burada da daha önceden yerleştirilmiş bir bombanın patlatıldığı anı görüyoruz. Devam edelim. Biraz önce farklı açılardan izlediği, farklı binalardan izlediği askerlerin içine girdiğini görünce patlattı. Artık beklediği yere gelmesini bekliyor askerlerin. Önceden de işaretleme yapılmıştı zaten. Evet. Burada ne görüyoruz hocam? Burada özel olarak değinmek istiyorum. Merak ediyorum çünkü. Bu mühimmat nedir? Ne amaçla kullanılır? Burada görünen arkada bir bina var. Binanın alt tarafından doğru gördüğümüze göre yer altından bölgeye doğru daha önceden hazırlanmış bir tünel olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi göreceğiz açığa çıkınca. Yukarıda gördüğümüzde çukur imla hakkı olarak istikamcılar tarafından kullanılan bir patlayıcı şekli. Bu daha çok bina girişlerinde duvarları açmak için veya yol tahriplerinde yere doğru derin çukurlar açmak için kullanılan bir patlayıcı şeklidir. Standart bir patlayıcı olarak görüyoruz. Diğer yayınlarda genelde el yapımı görüyoruz. Alt taraftaki standart patlayıcının üzerine anti tank olduğunu düşünebileceğimiz bir mayın ve bir kaynatılmış bir tutamak yapılmış. Yine el yapımı ama standart malzemenin geliştirilmesiyle yapılmış. Şimdi tırmandığını görüyoruz. Yukarı doğru çıkıyor. Bakın burada durduralım. Burada
park düzenine alınmış araçlar görüyoruz. Bu en istemeyeceğimiz şeydir. Hattın ilerisinde yani cephede özellikle düşmanla temas halindeyken genelde elinizde sahip olduğunuz silah, teçhizatı ve aracı böyle park düzenine almazsınız. Alırsanız da çevresinin emniyetini almanız gerekir. Şimdi oraya kadar gelmiş bir tünel var. Demek ki bu araçlar buraya geldiğinde, bu birlik buraya geldiğinde çepeçevre emniyetini almamış bir. İkincisi, bölgede kendine tehdit olabilecek şeyleri araştırmamış. Yani burada bir tünel var. Bu tip olabilecek yerleri bakması, değerlendirmesi gerekirdi. Bunları yapmadığı için şu anda rahatlıkla Hamas'ın tünelden yaklaştığını ve asıl düşmanı olan zırhlı aracın, güçlü olan zırhlı aracın imhasını göreceğiz. Biraz açık hedef halinde. Açık hedef halinde duruyor. Biraz sonra göreceğimiz tarafıyla da videonun ilerisinde de var. İlerideki köşede de görüyoruz. Araçlar düzene alınmış, park düzenine alınmış. Durduralım. Yine burada bakın araçların arkasında bir set görüyoruz. İş makineleriyle yapılmış. İşte kule mevzi şeklinde yani dışa doğru ateş edebilir ama ateş edebilecek konumda değil şu an görüldüğü gibi silahlar ve tanklar. Burada gayet rahat bir durum var. Yine başta söylediğim şekline gelmiş. Daha önceden hazırlanmış bir tünel sisteminin üzerine gelen birliği beklemiş. Neydi kaidemiz? Benim istediğim yerde ve zamanda, olmaz. Benim güçlü olduğum, kendimi güçlü hissettiğim zamanda yapacağım hamleyi bana getirmiş. Kendi ayağıyla gelmiş yani. Devam edelim. Devam edelim. Bakın gayet rahat yaklaşıyor. Burada diğer arkadaşını görüyoruz. 2 numarayı. Onda da aynı mühimmattan var. Ve bakın gayet rahat. Arkada bir İsrail askeri. Gayet rahat. Düzen alınmış, park düzenine alınmış araçların arasında dolanıyor. Etrafında olan bitenden habersiz. Bu düzgün bir nöbet sisteminin yapılmadığını, etrafının çepeçevre emniyete alınmadığını ama bir rahatlama olduğunu gösteriyor. Bu da bıkkınlık hadisesi. Uzun süren genelde bu tip operasyonlarda, harekatlarda, savaşlarda bölgede uzun süre kalan askerlerde bir bıkkınlık mutlaka olacaktır. Bir yorgunluk. Bununla beraber sürekli aynı şeyi yaşayarak gelen bir şey var. Bir de sürekli muharebe stresi altında oldukları için sürekli kafanıza biri vurmaya çalışıyor. Bundan dolayı bir bıkkınlık hadisesi olmuş ve bundan çok iyi faydalanıyor bakın. Milyon dolarlık tank emniyetsiz bir şekilde açıkta bırakılmış. Şu anda da patlayacak. Devam edelim. Devam İsrail edelim. askeri olduğu İsrail askerini burada işaretlemiş. Açık ağzı yani patlama olduğunda oluşacak basıncın ve alevin diyelim tanka doğru zarar vermesi için o tarafa doğru yerleştirdi. Yüksek ihtimalle saniyeli fitille ateşleyecektir. Kendisinin çünkü bölgeden uzaklaşması gerekiyor. Biraz bir fasılaya ihtiyacı var. Kabloda çekmediği için bunun saniyeli fitille muhtemelen patlatılacağını düşünüyorum. bıraktı ve şu an kaçıyor. Evet. Şimdi 2 numarayı gördük. Bakın arkadaşı sağdan geliyor. Evet. Önde de şu anda biraz geri alalım. Tabii ki. Tekrar kaçma anını görelim. Tamam. Dur burada. Şimdi karşıda işaretlemiş zaten. Karşıda aynı düzende yine tanklar ve zırhlı araçlar var. Demek ki birlikler şu an 4 tankın bir takım olduğunu işte 4'ünün orada 4'ünün de burada olduğunu falan hesap edersek ortalama bir bölük seviyesinde bir birliğimiz var burada. Tank bölüğü gibi. Düşünülebilir. Bunlara da bakın bir takıma oradaki evi vermiş. Onlar evin içerisinde muhtemelen. Araçları buraya park edip içeride dinleniyorlar. Muhtemelen istirahat ediyor. Bu tarafta da diğer evi vermişler. Böylelikle alanı paylaşmışlar. Ama Hamas'ın burada gördüğümüz yeşille işaretlenen 3. bir elemanı daha var. Kimdir hocam bu 3. kişi? Bu emniyetçi. Emniyetçi mi Bakın deniyor? elinde bir RPG ve Yasin 105'lik Yasin kendi elle yaptıkları, kendi imalatları olan tank savar roketini şu anda eğer karşıdaki tanklardan bu tarafa doğru, karşıdaki birlikten veya evin içerisindekilerden arkadaşlarına doğru bir hamle olursa ona karşılık verecek. Emniyetini alıyor, çıktıkları yeri koruyor. Çünkü oradan geriye sıyrılacaklar. Çıkış yeri orası tekrar. Geldiği yerden geri gidecek. 2 numara da geliyor. Muhtemelen biraz önceki gördüğümüz 1 numara arkasına bıraktı patlayıcıyı. 2 numara da önüne bıraktı. Yani aradaki tank 2 ateşin birbirine bakar şekliyle patlatılacak. Kullanılamaz hale gelecek. Bu yüksek ihtimalle. İçindekilere zarar vermese bile veya içindeki mühimmatı patlatmasa bile dışındaki teçhizatına zarar vereceği için. Burada yine görüyoruz. Bakın hızlı bir şekilde geldiği yerden aynı tünel sisteminin içerisinden bakın sıyrılıyor. Çekiliyor.
Burada da gayet böyle hazırlıklı. Daha önceden açıldığı belli. Yeni değil. Evet. Biliyor, yolu da biliyor. Bir kablo tesisatı da vardı orada yerde. Şurada. Muhtemelen bulunduğunda veya arkasına gelindiğinde içeri girmeye çalışanlara karşı hazırlanmış ya bir tuzaklamadır ya da takip edilirlerse arkayı patlatarak tünelin o bölümünü göçertmek şeklinde. Şuradan geçiyor evet, ve alttan geçiyor. Yüksek ihtimalle buradan tahliye olup gidecekler. Gidiş istikametine bakılırsa da o evlerin altından daha önce hazırlanmış bir tünel sistemi var. Evet. Devam ediyoruz. Burada yine ilk videolarımızda kullandığımız gösterdiğimiz bir şeyimiz vardı. Helikopterle tahliye durumu var. Buradaki görüntüde bakılması gereken şey ortamdaki toz. Çok fazla toz var. Evet. Şu anda helikopteri kullanan da, ona yaralısını getirmeye çalışan da, onlara saldıracak olan da, onlara ateş edecek olan da herkes bu tozdan ve bu şeyden rüzgarından etkileniyorlar. Toz önemli bir handikap mıdır bu tarz operasyonlarda? Tabii. Şimdi silah ortamdaki toz işte soluk alıp vermeyi etkileyecek, performansını etkileyecek, stresi arttıracak. Bunu yapmak için en azından ağzını yüzünü kapatacak. O da bir ısı verecek. Bir sürü değişken var. Ama burada önemli olan şu, ne kadar kuvvetli bir ordunuz olursa olsun işte yaralı tahliyesi gibi kritik şeylerde bu tip her şeye maruz kalıyorsunuz. Ve açık hedef haline geliyorsunuz bakın. Bir yandan da bunu gözlememiz gerekiyor. Buna bakmamız gerekiyor. Orada gördüğümüz daha önceki yayınlarla ilgili yorumlarda görüyoruz. Mesela ne diyor? Tamam attı da öldü mü? Ölmesi istenmiyor olabilir. Belki tahrip etmektir asıl amaç. Tahrip etmek, yaralamak. Çünkü bir yaralıya 4 tane sıhhiyeci, bir helikopter gibi daha çok adamın bağlanması durumu var. Bir adamı yaralamak bakın bir helikopteri açık hedef haline getirdi. Bu daha büyük bir hedef. Hamas açısından düşünürseniz bir tankı patlatıp imha etmek mi? Bir helikopteri düşürüp bunun hepsinin bir de canlı yayında işte bütün kanallarda şeylerde gösterilmesi mi daha önemli? İşte buna karar veriliyor. Bakın açık hedef halinde gidiyor. Ellerinde roketler var, şeyler var ve alanın üstünden geçmek zorunda. Bunların hepsi onlar için bir dert. Bir İsrail askeri aracı daha işaretlendi hedef olarak. Onu gösterdiler. Evet. Burada bakın artık yerleşik birlikler görmeye başladık. İşte çadırlara geçmişler veya binaları kullanıyorlar. Yani yerleşim yerlerinin içerisine girmiş zırhlı ve mekanize birlikler görüyoruz. Piyadeler görüyoruz. Aralık ayında bu birlikler yerleşim yerlerinin dışında boşluk alanlardaydı. Evet. Boş alanlardaydı. Bu bölgelere daha çok top, havan ve tanklarla atışlar yapılıyordu. Şu anda içeri girip temizlemek zorundalar. İçine girmek zorundalar. İçine girdiği zaman bu kabiliyetlerinden imtina etmek zorunda kalıyor. Bu sefer daha rahat hedef oluyorlar değil mi hocam aslında? Artı rahatlıkla uçak bombası, SİHA'lar gibi şeyleri kullanabilirken artık herkese dert olmaya başladı. Aşağıda çünkü kendi askerinde var. Bu sefer SİHA'da kullanamazlar. Dost ateşine maruz kalabilir, kendi kendini imha edebilir. Bu tip durumlarla karşılaşmamak için daha ağır bir koordinasyon, daha süreç uzuyor. Bunların hepsi muharebe alanındakilere ekstra bir yük, karargaha ekstra bir yük getiriyor. Bu da harbin zorlaşması demek. Devam edelim. Burada yine yapıları görüyoruz. Bakın etrafını bulabildikleriyle artık çevrelemeye çalışıyor. İçeride güvenli bir alan yaratmaya çalışıyor. Atış yapıldı. Yüksek ihtimalle bizim görmediğimiz arkadaki binalar tarafından bir şey geldi. Roket atışı geldi. İşte meskun mahallenin içerisinde hareket etmek zorunda kaldığı için bu tip şeylere maruz kalacak. Bir tünelden çıkış gördük. Evet, yine bir Yasin roketi görüyoruz. Enkazın içinden çıktı Hamaslılar. Durdurdum. Bakın iş makineleri, ağır iş makinesi, askeri iş makinesi. Zırhlandırılmış. Dışında roket telleri konulmuş. 2 tane iş makinesi görüyoruz. Yanında da muhtemelen bunların emniyetini almak için getirdikleri bir zırhlı araç veya tank var. İş makinelerinin getirilmesinin sebebi bu tip yıkıntıların temizlenerek binalara ulaşmasını sağlamak. Askerlerin, piyadelerin binalara ulaşmasını sağlamak ve oraları temizlemesini sağlamak. Bu maksatla getirilen iş makineleri görüyoruz. Şimdi şöyle düşünmek gerekir. Önce iş makinesine mi atayım? Hedefim o mu? Yoksa önce onu koruyan tanka atayım, onu bir imha edeyim veya çalışamaz hale getireyim. Daha sonra bu zaten elimde. Şimdi atıcımız buna karar veriyor. Bakalım burada ne karar vermişler? Evet. Birlikte göreceğiz. Gayet rahat. Bakın görüntüde yakaladı. Eskiden yani birkaç ay evvelinde çok dar alanlarda, kısa mesafelerde yapılan atışı görüyoruz. Yani tetiği çekmesiyle beraber patlayan bir zırhlı araç görüyorduk. Bir alev görüyorduk. Artık biraz zaman geçiyor. Şu anda geçiyor. uçuşu görmeye başladık. Bu da işte
dışarıda meskun mahallenin dışında konuşlanmış birlik içine girmek için mecburen o mevzisinden çıkmak zorunda. O koruma alanından çıkmak zorunda. Çıktığı zamanda da artık yaklaştıkça ateşe maruz kalıyor. Aynı şekilde içeri girdiği zaman da binaların arasında gezmeye çalıştığı zamanda da ateşe maruz kalıyor. Bütün bunlar İsrail tarafındaki yükü arttırıyor ve zorlaştırıyor. Uzamasının sebeplerinden biri de bu. Gitgide birliklerdeki bıkkınlık ve yorgunluk sebebiyle gitgide süreç uzamaya başladı. Devam edelim. Atışı göreceğiz. Tam da vurması gereken yerden, yani zırhının altından yüksek ihtimalle palet bölgesinin üstünden vurdu. Biraz önce dediğim gibi içindekine zarar vermemiş olsa bile şu anda bu tankı ve içindeki adamları çalışamaz hale getirdi. Evet. Bir grup asker şu an artık onun tamiratıyla veya tahliyesiyle uğraşmak zorunda kalacak artık. Şimdi oradaki yaralıların tahliyesi var. Yine bir enkazın içine girmiş Hamaslıları görüyoruz. Yine bir İsrail birliği geçiyor. Evet, içine giriyor bakın. Bir meskun mahallenin içine girmeye çalışıyor. Daha önceden yüksek ihtimalle buradaki Hamaslılar bunu çalıştılar. Beklediler ve ölüm bölgesi tabir ettiğimiz, bakın görüntüde de açık açık renk farkından anlayabiliyorsunuz. Nişancıya büyük bir avantaj sağlar bu. Oraya doğru atması gerektiğini biliyor. Yani merceğin içine girdiğinde, dürbünün içine girdiğinde veya klasik nişangahla atış yaptığında araması gereken şey öncelikle sarılık. Nişancıyı buna çalıştırırsanız nişan alma süresi hızlanır. Ne kadar hızlanırsa vurma imkanı da o kadar artar. O kadar rahat atış yapar. Bakın neydi? Şekil ve renk farkından ölüm bölgesinin belirgin olması lazım. Yine daha önceki videolarımızda vardı. Arka tarafta renklendirilmiş, işte grafitiler yapılmış duvarlar vardı. Bütün bunlar nişancıya kolaylık sağlıyor. Daha hemen eline silah alır almaz o tarafa doğru atacağını bildiği için genel istikameti oraya doğru veriyor. Ve buradaki atışın hızlandığını ve güzel bir atış olduğunu göreceğiz. 2-3 saniye bile olsa zaman kazanılmış tabii oluyor. Ki önemli. Bu da harpta önemlidir değil mi hocam? 1 saniye bile çok önemlidir. Bakın yerine geçti. Sarıyı bekliyor. Sarının oraya gelmesini bekliyor. Yani hedef nişangahına gelince ateş ediyor. Evet. Atış anını tekrar görelim. İşaretleme yapıldı. İsrail askeriyesi de oraya gelince atış gerçekleşti. Gayet güzel. Muhtemelen tahminim bu sokak, bu ilerlemeye çalıştıkları yerde çeşitli yıkıntılar, barikatlar, şeyler var. Bunu temizlemeye çalışan iş makinesiyle beraber hareket ettiği için atıl kalmış, hareketsiz kalmış bir araç gördük ve imha oldu. Ölüm bölgesine kendi girmiş oldu. Devam edelim. Devam. Tekrar göreceğiz. Aynı atışı farklı bir açıdan. Hazırlanmış bir mevzi sistemi var bakın burada. Muhtemelen bunun arkasında çıktığı tünel, binaların altından geçen bir menfez, tünel gibi bir durum var. Oradan çıkıp buradan atabileceğini biliyor. Yani yukarıdan, başka yerden izleyip yerine geldiği zaman gelip ateş edip geri çıkıyor. Atışı yaptı ve sıyrıldı. Meskun mahalledeki genel karşılaşılan durum budur. Tekrar görelim. Artık bunları bol bol görmeye başlayacağız. Evet. Hazırlanmış mevzilerden, hazırlanmış pusu bölgelerine yapılan atışları göreceğiz. Attı ve sıyrıldı. Yüksek ihtimalle burada robot diye yazmışlar. Bu istikamcılar tarafından kullanılan patlayıcı olaylara, EYP'lere müdahale robotu olarak kullanılan paletli insansız kara araçlarından birini ele geçirmişler. Yüksek ihtimalle bunu kullananlar ya bıraktı, çekilmek zorunda kaldı içerideki yaşadıklarından dolayı ya da ele geçirdiler. Önce imha ettiler birliği ve bu aleti ele geçirmiş oldular. Burada da ondan bahsediyorlar. Yani İsrail tarafının da teknolojinin imkanlarından faydalanıp bu tip yerleri temizlemek için girmeye çalıştığını görüyoruz burada. Ele geçen malzemeden. Onu da kullanıyorlar şu an. Deniyor. Evet. Evet, kullanımcan deniyor. Burada palet şeylerini görüyoruz. Tekerleklerini görüyoruz. Tekrar bir atış göreceğiz. Şimdi burada yine başta bahsettiğim değişik açılardan İsraillerin ilerleyişinin izlendiğini görüyoruz. Yani değişik binalardan, değişik mevzilerden İsrail askerlerinin ilerlemesini bekliyor. Ama bakın burayı bekliyor. Şu anda karşı açıdan gördüğümüz, yani atışın yapılacağı taraftan gördüğümüzde anlayacağız. Şu anda buraya gelmelerini bekliyorlar. Gördükleri her an onlara saldırmıyorlar. Bu eğitimin iyi olduğunu, planın iyi olduğunu gösterir ve bunu yapanların ehil olduğunu gösterir. Devam edelim. Evet, hazırladı antipersonel tipi roketini hazırladı.
Şimdi bakın gelmesini istediği yere geldi ve sert zemine doğru patlama konisini buradaki askerlerin üstüne doğru olacak şekilde, şarapnel etkisi olacak şekilde arkadaki duvara doğru bir atış yapıyor. Şuraya yapacak değil mi hocam atışı? Arkadaki beton zemine, kapının arkasındaki sert zemine doğru yapması uygun olur. Buralar ki patlama yatayda yerde oturanların üzerine doğru gelebilsin. Bu da nişancının bu işte ehil olduğunu, eğitimli olduğunu gösterir ve iyi hedef kararı verdiğini gösterir. Bu da yine bize bunun daha önceden çalışıldığını, buranın hazırlandığını gösterir. Bir de dikkatinizi çekerse bakın kırmızı bir U var. Aslında bir nişan alması kolaylık. için mekanik nişancılık olarak mekanik nişangahla rahatlıkla nişan almasını sağlayacak 2 tane kırmızı görüyoruz orada. Arasındaki griye doğru at diyeceksin adam. Doğru. Devam. Atış anını göreceğiz. İsrail askerler işaretlendi. İşaretlemiş hedefini. Sol çaprazdan atış geldi. Geldi ve o beklenen kırmızının olduğu yerden patlamayı görüyoruz. Evet. Direkt oraya nişan almış. Patlamanın etkisiyle beraber bakın alev geriye doğru teperek aşağıda oturanları, yerde oturanları etkileyecek şekilde. Onlar da muhtemelen dinleniyordu hocam herhalde. Bu dediğim gibi hedefin iyi seçildiğini, nişanın iyi alındığını ve düzgün bir atış yapıldığını gösterir. Hocam görüntülerimiz bu kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu tip yayınların devamı için abone oluyoruz. Takip etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Ben hocam. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet, biraz ara açıldı ama şu anda bir değerlendirme yapabilecek duruma geldik. Evet. Yani süreç uzadıkça gördüklerimiz değişmeye başladı. Özellikle Gazze